Fizyoform Sağlıklı Yaşam Merkezi sunar. Ben bunu ilk defa duymuş olabilirim. Eyvah. Ders başlasın hocam. Yakınlarda bir üst düzey komutanımızı görmüştük. Lumbopelvik dengesini sağladığımızda kalçasında yayılan ağrısı geçmişti. MR'a baktığımızda simsiyah bir sayfa gördüm. Şu an izleyenler için evde böyle anlayabilecekleri basit testler var mı? Buradaki fiziksel ve kimyasal aşınma bu kıkırdağındaki sinir uçlarının ortaya çıkmasına sebep oluyor ve bu da bir ağrı sebebi. Hastanın hangi aşamada olduğunu, gerçekten bu işe ihtiyacı olup olmadığını, kalça protezi cerrahisi gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Bunu rasyonel bir şekilde masaya koyabiliyoruz. Yine bir soru gelmiş. Şu an kas kaybım var, kalçamda protez var, sağ kalçama çok basarak yürüyorum. Ne yapmam lazım? Olası bir enfeksiyon riskini de arttırmakta. Yani %0,5, %1 bir enfeksiyon riski artışı oluyor. Ama başımıza gelirse talih kuşu gibi hayatımızı değiştirebilir. O yüzden çok dikkatli ve uygun hastalarda bunu yapmalıyız. Klinik Sohbetler'in 4. canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Bugün çok değerli bir konuğum var. Hem dostumuz hem de çok değerli bir ortopedi ve travmatoloji uzmanı kendisi. Sevgili doçent doktor Kayahan Karaytuğ. Hoş geldiniz Merhaba hocam. Zafer Hocam, hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkürler. Sizler ne yapıyorsunuz? Yoğunluk devam, koşturmaca devam. Evet hocam, inşallah beraber koşturuyoruz. İnşallah, evet. Bugünkü konumuz kalça protezi olacak. Kalça ağrıları olacak. Hangi ağrılar kalça kaynaklı, hangi ağrılar spinopelvik kaynaklı, onları konuşacağız. Birçok konumuz var. Aynı anda şu an hem Instagram'da hem de YouTube'da canlı yayındayız. Şimdi hocam ilk olarak sizi bir kısaca tanıyalım. Bu arada da insanlar yayınımıza katılmaya başlıyorlar. Bir yandan da sorularınızı buraya yazabilirsiniz. Kalça ağrılarıyla alakalı, kalça protezi, kalça kireçlenmesiyle alakalı. Herkes sorularını yazarsa asistan arkadaşlar bize iletecekler. Bizler de buradan takip edeceğiz soruları. Evet hocam, kısaca sizi bir tanıyalım. Evet Zafer Hocam. Tıp eğitimini Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde aldıktan sonra ortopedi ihtisasına karar kıldık ve ortopediyi İstanbul Tıp Fakültesi'nde tamamladık. Ve yaklaşık o günden beridir hem devlet görevinde, sonrasında da bir vakıf üniversitesinde çok tecrübeli bir ekiple beraber ortopedik işlemlerimizi, tedavilerimizi uygulamaktayız. Özellikle kalça, diz, ayak bileği konularında daha fazla detaylı bir çalışma süreci içinde bulunuyoruz. Türkiye'de eğitim alınabilecek, beraber çalışabilecek güzel, kuvvetli bir ekiple birlikteyiz ve mesaimize bu şekilde devam ediyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Hocam o zaman zaman kaybetmeden önce ben kendi sorularımı soracağım. Sonra da hem Instagram'dan hem de YouTube'dan gelen soruları cevaplayacağız. İlk olarak hocam son yıllarda ben de çok görüyorum. Kalça protezi ameliyatları ciddi şekilde arttı. Evet. Ve bazı hastalar çok memnun. Bazı hastalar da ağrıdan duramadığını söylüyor. Ama işte gittiklerinde de protezde herhangi bir sorun olmadığı, sorunun tamamen işte fizyoterapi alması gerektiği ya da egzersiz yapması gerektiği söylenerek gönderilebiliyor. Şimdi orayla ilgili hani sizin de bir fikrinizi sormak istiyoruz. Öncelikle kalça protezi gerçekten hangi hastalarda yapılması lazım? Sizin için kırmızı bayrak, mutlaka şunlar varsa kalça protezi dediğiniz durumlar nedir? Hocam şimdi kalça protezi bir serüvenin son noktası. Bir eklem hastalığının varabileceği son tedavi yöntemi, Evet. kalça protezi. Dolayısıyla burada bizim yapabileceğimiz kurtarıcı faktörler, daha basit ve daha küçük girişimsel işlemler varsa bunlarla tedaviye başlıyoruz. Eklemi kurtaramadığımız zaman, hastanın günlük kondisyonunu, günlük beklentisini sağlayamadığımız zaman kalça protezi cerrahisinde o zaman hastayla konuşmak durumunda kalıyoruz. Tabii her ameliyatta olduğu gibi kalça protezinde bir takım kriterlerimiz var. Bunu hastanın kabul etmesine veya bizim istekli olmamıza bağlı değil, bir takım tıbbi kararlara göre vermemizde her zaman fayda var. Kalça eklemi günlük yaşam hareketlerimizi, aktivitelerimizi sağlamamızda bizlere destek olan en önemli eklemlerimizden bir tanesi ve son zamanlarda sıklığı arttı dediğiniz gibi ama tabii yaşam ömrü arttı. Hastaların günlük aktiviteleri arttı. Yapılan işler arttı.
mesai, adım sayısı, yapılan sportif faaliyetlerin çeşitliliği, bunların hepsiyle birlikte eklemlerin de bir şekilde zorlanması ve bir kireçlenme, dejenerasyona gitmesi durumu daha fazla görülür hale geldi. Özellikle diz ve kalça ekleminde bunları daha fazla görmekteyiz. Popülasyon arttı, nüfusumuz arttı, yaş ilerledi ve eklemlerin dejenere olma sıklığı gözle görülür şekilde arttı. Tabii teknolojik gelişmeler, radyolojik incelemeler, hekimlerimizin muayene yöntemlerinin gelişmesi, hastaların daha fazla beklenti içinde olması bu cerrahi görülme sıklığını daha da arttırmış duruma getirdi bizleri. Hocam burada mesela işte çorabını giyemeyen, günlük yaşam aktivitelerinden neleri yapamayanlar daha çok. Mesela bizde de tedaviye geldiklerinde özellikle 90 dereceye geçemediği zaman kalça fleksiyonu, yani kalçayı kendine doğru çekmesi, sizler için söylüyorum bu arada. Geçemediğinde fizyoterapiye de egzersize de cevap vermiyorsa biz genelde artık hani o kadar rigidse hocalar da operasyon öneriyor. Günlük yaşam aktivitelerinde neleri yapamıyor bu arkadaşlar, hastalarımız? Şimdi tabii burada hareket açıklığı çok önemli. Hastanın günlük işlerini yapmasında, bu başarıyı göstermesinde eklem hareket açıklığı çok önemli. Birkaç farklı eklem açıklığı tipi var. Hastanın işte fleksiyon, ekstensiyon, yana açma, kapama gibi, abdüksiyon, addüksiyon gibi bir sürü kriteri var. Aslında bunlar uluslararası anketlerde hastaya bizim muayenede sorduğumuz soruların klinik karşılığı. Hastanın eklem hareket açıklığı puanlanır ve günlük işleri, merdiven çıkması, otobüste veya arabada yolculuk yapması, tırnağını kesebilmesi, çorabını giyebilmesi, kişisel bakımını sağlayabilmesi, ayakkabısını oturarak veya ayakta giyebilmesi gibi sorular aslında bir puanlama ve anketin bir tezahürüdür. Biz bunları bir araya getirerek kendi eklem muayenemizi detaylandırarak ve radyolojik olarak bunu destekleyerek hastanın hangi aşamada olduğunu, gerçekten bu işe ihtiyacı olup olmadığını, kalça protezi cerrahisi gerekiyor mu gerekmiyor mu, bunu rasyonel bir şekilde masaya koyabiliyoruz. Ama tabii bu bir kalp krizi, beyin kanaması gibi hemen görüldüğü gibi masaya alınacak bir hastalık değil. Hastayı önce bilgilendirip eğitiyoruz ve hasta bu işe hazır olduğu zaman bu cerrahi gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla hastanın eğitimi de aslında bu kararın öncesindeki önemli bir adım olarak karşımıza çıkmakta. Peki hocam, bu protezi geciktirmek mümkün müdür? Ya da kaç yaşına kadar? Şimdi bazen çünkü hastalardan şunu da duyuyoruz. Doktora gittim diyor. Daha yaşın genç diyor. Biraz fizyoterapi al. Gidebildiği yere kadar gidelim. En son protezi yapalım diyen hocalar da oluyor. Hani burada protezin hangi yaş aralığında en sondur? Yani şu yaştan sonra ya da işte kemik erimesi varsa yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz? Sadece röntgen yetiyor mu mesela teşhis için? Evet. Şimdi burada tabii yaş aralığı önemli ama burada hastanın beklentisi daha önemli. Yani düşünün ki 55 yaşında bir hasta, hadi gidin dayanabildiğiniz kadar dayanın deyip hastayı 5 yıl ev içindeki kapalı bir ortama mahkum etmek bence önemli bir başarısızlık diye düşünüyorum. Hastanın hareketli olup faydalı olabileceği bir dönemde hastayı eve kilitlemek, aktivitesini kısıtlamak bence başarılı bir tedavi yöntemi değil. Tabii buradaki kriter şu: biz bu hastaya bilgi verirken hastaya bu durumunu açıklamak durumundayız. Yani sizin böyle bir yetmezliğiniz var, ekleminizde böyle bir bozukluk var ve bunun gidişatı şu şekilde ilerleyecektir gibi hastaya bir süreci anlatmalıyız kesinlikle. Yani sen git bana sonra gel gibi değil de şu tarihlerde, şu periyotlarda görüşmeliyiz. Bunları yapamazsan daha erken gel gibi hastaya eğitim, bilgi vermeliyiz. Bu çok önemli. Esasen olay şundan kaynaklanıyor. Çok eski teknolojide protezlerin ömrü 12-15 sene kadarken bizim hocalarımızın Türkiye'ye bu eğitimi, bu cerrahi getirdiğindeki teknoloji 12-15 senelik bir sağ kalım gösterirken şu anda bize bildirilen, bizim kullandığımız kaliteli implantlarda 25-35 seneye kadar gidebilmekte. Yani biz tabii daha eski arşivlerden bunun eski teknolojide bile 30 seneye yakın gittiğini gördük. Yeni teknolojide tabii daha güvenilir implantları kullandığımızda hasta 30 sene boyunca bu protezden istifade edebiliyor. 55 yaşındasınız, 30 senelik bir fayda sağlıyorsunuz, 85 yaşına geliyorsunuz. Demek ki 30 sene sizi güzel bir süreç bekliyor. Eğer başımıza bir komplikasyon gelmezse, her ameliyatta olduğu gibi protezde de bir komplikasyon var ama 55 yaşında topluma karışıp görevlerinizi yapacakken 5-6 sene önce fizyolojik kısıtlanma, sonra bu işin psikolojik yan etkileri ve sosyolojik negatif durumları göz önüne aldığımızda hastanın
genel bir sorun daha ortaya çıkıyor. Yani bir eklem sorunu, bir psikososyolojik bir durumu da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla hastaya bir matematik problemi gibi bu durumu anlatıp tedaviyi uygun zamanda yapmalıyız. Şimdi YouTube'dan gelen bir sorumuz var hocam. Nuran Onal hanım sormuş sanırım. Şu an kas kaybım var. Kalçamda protez var. Sağ kalçama çok basarak yürüyorum. Ne yapmam lazım? Protezim 15 yıllık, 49 yaşındayım. Hocam 34 yaşında protez yapmışlar. Şu ana kadar hiç sorun yaşamadım. Diyetle kas kaybım oluştu mu demiş. Gerisini okuyamıyorum. Yani kas kaybı oluştuğu için sanırım sağ tarafına fazla yüklendiğini söylüyor. Şimdi tabii buradaki hanımefendinin tarif ettiği durumda protezin uygulama yöntemleri vardır. Yani bir protezin bir ekleme uygulandığı ana kriterlerde 3 farklı yaklaşım vardır. Önden, yandan ve arkadan cerrahi, anterior, lateral ve posterior girişimler. Bunların bazılarında kas kaybı olabiliyor. Bazılarında aynı yöntemi uygulasak bile sonuçlar farklı olabiliyor cerrahın tekniğine bağlı olarak. Tabii burada protez bir enstrüman içeride. O ağrı yapan bir şey değil ama protezi hareket ettiren kas grubunda bir sorun varsa, belden gelen bir uyuşma varsa, sinirleri destekleyecek bir alt lomber anatomi yoksa veya taklit edecek, yansıyan ağrıya sebep olacak bir durum varsa o zaman bu ağrı olabilir. Yani kalça çevresinde bir hastalık ve bir şikayet olduğu zaman bunu hemen protezle bağdaştırmak mantıklı ama etraflıca inceleyip ondan sonra bu işe karar vermek lazım. Evet, teşekkürler hocam. Bir tane de Instagram'dan bir soru var. Kalçada sıvı tutulumu ve ödem teşhisinde öneriniz. Sıvı tutulumu teşhisi var mı hocam bilmiyorum. Yani o tabii ödem vücudun bir koruma mekanizması. Kolunuzu çarpsanız da ekleminiz kireçlense de vücut hemen ödem yapar ki oradaki hareketi kısıtlayıp daha büyük bir travmaya sebep olmasın. Bu fizyolojik bir koruma mekanizmasıdır. Dolayısıyla ödem eğer görevi bittiyse bir antiinflamatuar tedaviyle toparlanabilir ama kalçanın birçok hastalığı var. Dolayısıyla onlar da daha gündelik tedaviler çözüm olabilir diye düşünüyorum. Hocam bir de tabii manuel çalıştığım için ben de klinikte çok fazla kalça ağrısı geliyor. Ya da işte yakınlarda bir üst düzey komutanımızı görmüştük. Kendisine kalça protezi önerilmişti. Ama tüm kalça hareketlerini çok rahat yapabiliyordu hocam. Ve hani komutanımız da bu şeyden dolayı hani kalça protezinden dolayı bir stres altındaydı. Yani gerçekten gerekli mi değil mi? Tabii sonra başka hocalar da baktı ama burada eğer hareketler rahat yapılıyorsa ve sonrasında tabii işte o spinopelvik ilişkisini bir inceledik. Sakroiliakta bir sorun bulduk. Hafif posteriordaydı. İlyum biraz superiordaydı. Yani lumbopelvik dengesini sağladığımızda kalçasında yayılan ağrısı geçmişti. Hareket kısıtlılığı da yoktu. Sonra tekrar hocalar değerlendirdiğinde tamam protez yapmayacağız dedi ama peki orada hani karar verdiklerinde şimdi MR'a baktığımızda simsiyah bir sayfa gördüm. Her şey yazıyordu. Gluteus medius minimus işte coxarthros her şey yazıyordu ama hocanın hareketleri komutanın hareketleri çok rahattı. Sizce hani protezlik hasta o kadar rahat hareket edebilir mi? Yani burada yine bizim günlük muayene kullanmamız gereken hem kendi hastalarımızı hem de uluslararası bilimsel platformlarda bize tavsiye edilen anketlerin yapılması lazım. Yani bir MR raporuna bakarak bir karar vermek çok doğru değil. Biz hastayı tedavi ediyoruz, hastayı ameliyat ediyoruz ve hastanın bir şekilde bu tedaviye ihtiyacı olması lazım. Her hareketi yapan bir hastada. Özellikle son zamanlarda birkaç tane hastamızda oldu. Kalçada çok ciddi ağrı, topallama ve muayene ediyorsunuz. Bir tetkik bile istemeden çoğu zaman. Trokanterik bursit diye bir tanımız var bizim. Evet. Böyle çok klasik kitabi yöntemlerle hastayı hemen hızlı bir şekilde, konforlu bir şekilde yürütmeye başlıyorsunuz. Ama tabii belli bir yaş üzerindeki insanlar biraz da kendi arasındaki iletişimle işte kalçan ilk kireçlenmiştir, protez gerekir gibi böyle bir
sohbet bilgisi elde ediyor. Bunlar tabii çok doğru değil. O hastaya dokunmadan bir raporda ne yazarsa yazsın karar vermek çok başarılı bir sonuca bizi götürmeyecek diye düşünüyorum. Evet. Hocam bir de şey soracağım. Yine bir soru gelmiş Ayşegül Hanım'dan. Sağ kalçamda orta düzeyde kireçlenme tespit edildi. Günlük işlerimi yapabiliyorum ama özellikle ayağa kalktığımda ve bazı hareketlerde ağrım oluyor. PRP tedavisi işe yarar mı demiş. PRP yapıyor musunuz hocam? PRP Yani PRP açıkçası benim günlük pratiğimin %1'lik, 2'lik kısmını belki böyle büyük bir doldurabiliyor. mucizeymiş gibi hastalar da böyle ya da onlara mı öyle lanse ediliyor bilmiyorum. Şimdi Hani- tabii çok branşta kullanılıyor PRP. Çok Evet. yerde kullanılıyor. Bizim çok rutin kullandığımız bir şey değil. Burada tabii şunu düşünmek gerekiyor. Hastanın kireçlenme sebebi, eklemin bozulma sebebi nedir? Yani bir doğumsal bir patoloji ilerlemişse, kalça çıkığı varsa o PRP o kalça yerine oturtmayacaktır. Eklem aşınmışsa tabii geçici bir onarım sağlayacaktır ama yine 3-4 aydan sonra şikayetler devam edecektir. Buradaki en önemli nokta etkinliği kanıtlanmamış yöntemlerin hastanın vücuduna infiltre edilmesi olası bir enfeksiyon riskini de arttırmakta. Yani %0,5, %1 bir enfeksiyon riski artışı oluyor böyle defaten yapılan enjeksiyonlarda. Yani %0,5, %1 risk ufak ama başımıza gelirse talih kuşu gibi hayatımızı değiştirebilir. O yüzden çok dikkatli ve uygun hastalarda bunu yapmalıyız. O yüzden biz ben bireysel olarak hem ekip olarak kalça içi enjeksiyonlarda bir adım gerideyiz. Hocam şimdi bir soru var. Kalça protez gevşemesi neden olur? Çözümleri nelerdir? Enfeksiyon riski var mıdır? Bayağı orijinal bir soru. Çalışıp gelmiş hasta. Evet. Şimdi kalça gevşemesi kitabi olarak iki ana başlık altında inceleniyor. Bir tanesi mikropsuz aseptik gevşeme mekanik sebeplerle. Bir de septik gevşeme yani enfeksiyonun sebep olduğu oradaki ortamı değiştirdiği durumlarda ortaya çıkan enfeksiyon tabanlı gevşeme. Bir de mekanik faktörlerin başrolü aldığı aseptik gevşeme yani kullanılan malzemelerdeki aşınmaların ve oradan salınan partiküllerin vücut tarafından sindirilmeye çalışılması ve orada oluşan fizyolojik ortam, hareketlilik protezi belli bir zaman sonra aşınma düzeyine getiriyor. Dolayısıyla burada enfeksiyon riski her zaman göz önünde bulundurulur böyle vakalar. Böyle vakalar kompleks diyebileceğimiz vakalardır. O yüzden enfeksiyonun her zaman varlığını araştırmalı, bir takım yöntemlerle de tespitini sağlamalıyız. O tanıyı dışlamalıyız. Enteresan bir soru daha var. Protezin tipleri mi var hocam? Protezin tipini hastanın hangi durumuna göre karar verirsiniz? Yani evet tabii protezin tipleri var. Protez bir implant sonuçta. İnsanın kemiğine adapte edilen bir implant. Evet. İnsan kemiği de insanların vücut yapısı, surat yapısı, anatomik özellikleri gibi değişkenlik göstermekte. Yuvarlak, silindirik, şarap kadehi gibi vesaire veya çok dar çaplı kemikler oluyor. Bunları biz röntgenlerde ölçüp, izlemleyip ona uygun bir protez yapmak zorundayız. Yoksa daha kalın bir protezi, daha ince bir kemiğe uygulamaya kalkarsak kemiğin kırılması çok hızlı bir şekilde gerçekleşecek. Bu sefer daha farklı sorunlarla uğraşacağız. Dolayısıyla uygun anatomiye, uygun implant seçimi zaten ameliyatın başarısını belirleyen önemli parametre. Bu işte uğraşan bir sürü hocamız ameliyattan önce analiz edip uyguluyorlar. Yani hastaya bunu anlatmak tabii her zaman çok kontrollü, konforlu olmayabilir. Karışık bir konu. Ama bu işte uğraşan hekimlerimiz bu analizi yapıp ameliyat öncesinde bu hazırlığı zaten sağlamış oluyorlar. Evet hocam. Şimdi bu konuya gelecektik zaten de soru gelmiş Ercan Bey'den. Koksartrozda tek şart protez midir? Ve kalça eklemindeki her ağrı kalçadan dolayı mı bel kaynaklı mı olup olmadığını nasıl anlarız muayenede? Diye bir soru var. Kesin sağlıkçı bu soru. O meslek sırrı. Muayenede anlatırız onu. Şimdi tabii burada hastaya dokunmak esas yani hocam siz de biliyorsunuz. Evet. Hastanın beyanı ikinci planda. Hasta yani bazen ayağım ağrıyor diyen hasta dizini gösteriyor. Şimdi bizde tabii halk arasındaki tıbbi terimlerle gerçek tıbbi terimler arasında alışkanlık ve anlam farkı var. Dolayısıyla tabii ki biz bir hastayı muayene ederken baştan aşağı muayene ediyoruz. Yani sadece sağ kalçanızı gösterin de evet böyle demiyoruz. Sağlamla da mukayese ediyoruz.
İki kalça arasındaki farkı da ortaya çıkarıyoruz. Hastaya da bunu anlatıyoruz ki hasta da bu işin farkında olsun. Diğer eklemleri de bakıyorsunuz. Çünkü zaten düşünün bir kalçada sorun varsa bele bakmanız lazım. Çünkü beldeki artık güncel tedavi yöntemleri de daha doğrusu kalçadaki güncel tedavi yöntemleri de beldeki durumun neticesiyle farklı cerrahi tekniklere bizi yönlendirebiliyor. Peki hocam, kasık ağrısı. Koksartroz hastalarında çok karşılaştığımız bir şey. İşte kasık ağrısıyla gelen, hatta bazen şunları da görüyoruz. İşte bel fıtığı teşhisiyle geliyor. Ama kalçasını değerlendirdiğimizde kalçada aslında koksartroz problemi olup, hani ömrü hayatımda benim 2 tane öyle hani yakaladığım hasta oldu. Yani bel fıtığı teşhisiyle yönlendirilip aslında tamamen sorunu kalçada olan. Ve benim de yakaladığım yer genelde kasık ağrısı oluyor. Kasık ağrısı söylediğinde hasta, ben hemen bir kalça hareketliliğine bakıyorum. Orada da limitasyon bulunca hemen bir ortopedi hocasına Tabii. gönderiyorum ve direkt koksartroz teşhisi koyulabiliyor. Bir gece ağrısı, yani evde şu an izleyenler için, yani kalçasının gerçekten hani böyle belli başlı, mesela bizim bel fıtığıyla ilgili deriz işte, şu yapabiliyor musunuz, bunu yapabiliyor musunuz? Evde böyle anlayabilecekleri basit testler var mı? İşte ya da kasık ağrısı neyi işaret eder, oradan Şimdi başlayabilirsiniz. kasık tabii yani kalça ekleminin komşusu bir lokasyon. Dolayısıyla kalça eklemini ilgilendiren derinden yüzeye gidecek olursak kıkırdak, kemik, eklem kapsülü, kapsülün üzerinden yerleşen adaleler, tendonlar bu sorunun sebebi olabilir. Yani bir kasık ağrısı o bölgede yerleşmiş birçok anatomik dokunun bir hastalığı olabilir. Tabii önemli olduğu için koksartroz bunların önemli bir sebebi. Çünkü tedavisi bambaşka. Diğerlerine işte temel enjeksiyonlarla, ilaçlarla geçirebiliyorsunuz ama koksartroz olduğu zaman tedavi ameliyata gidiyor. Bu da göz ardı edilmemesi gereken bir durum. Kasık ağrısı önemli ama sadece kasık ağrısı benim kalçam kireçlendi anlamına gelmez hiçbir zaman. Şimdi artık günümüzde siz daha bu konulara hakimsiniz. Çok farklı farklı sporlar, farklı farklı egzersizler ortaya çıktı. 10 kişilik bir gruba aynı egzersiz ve spor yaptırılıyor ama 10 kişinin 10'unun da bel anatomisi, kalça anatomisi farklı. Aynı ağırlıklar, aynı eğilme, bükülme egzersizleri vesaire veriliyor. Bunların hepsi hastada farklı sonuçlar, cevaplar doğurabiliyor. Şimdi burada hasta nasıl evde anlayabilir bu işi? Birincisi artroz mekanik bir sorun. Yani hareketle kendini gösteriyor erken dönemde. Yürüyorsunuz mesela bu soruların, bu anketlerin sorularında merdiven çıkabiliyor musunuz? Otobüs yolculuğu yapabiliyor musunuz? Tırnağınızı kesebiliyor musunuz? Çorabınızı giyebiliyor musunuz? Günlük aktivitelerinizde bu ağrıyı duyduğunuzda hangi sıklıkta bu işi yapmayı bırakıyorsunuz? Mesela ev temizliği yapıyorsunuz. Ayaktasınız. Her gün bu ağrı duyuluyor ve her gün siz bu temizlik işinden vazgeçiyor musunuz? Ağrım var diye bu işi bırakıyor musunuz? Bunların hepsi hastalığın varlığını ve olan hastalığın derecesini gösteriyor bize. Yani bu tarz günlük aktiviteyi etkileyen sorular bu hastalığın da derecesini bize gösteriyor. Şimdi hocam, spinopelvik ilişki için bir size şimdi model Eyvah. açacağım. Eyvah. Ders başlasın hocam. Hocam şimdi burada kalça eklemini görüyoruz. Protez yaparken de şu kısmı direkt yerine Evet, evet. Şimdi vereyim mi hocam çubuğu? alayım. Ben sonunda vereceğim demiştim. Yani ders gibi olmasa da bir göstermek açısından. Evet, doğrudur. Şimdi burası kalça eklemi. Tabii yabancı literatürde ball and socket, yani top ve yuva ilişkisi birbirini destekleyen ve hareketini sağlayan bir eklem söz konusu burada. Şu görülen parlak yüzey eklem kıkırdağı. Bunun bir de karşılığı var. Acetabulum dediğimiz leğen kemiği içindeki yuva kısmı. Bu da bilye kısmı. Şimdi burası zaten bizim bacağımızı, düşünün ki bacağınızı yana açıyorsunuz. Buradan hareket ediyorsunuz. Bacağınızı kapatıyorsunuz. Bu bölgeden oynuyor yine. Yukarı alıyorsunuz fleksiyona, oturma pozisyonuna, yine buradan oynuyor. Yani bu pürüzsüz yüzey bizim kalçamızın birçok yöne hareketini sağlıyor. İşte artroz burada gelişiyor. Buradaki fiziksel ve kimyasal aşınma bu kıkırdağındaki sinir uçlarının ortaya çıkmasına sebep oluyor ve bu da bir
ağrı sebebi. Oluşan küçük ağrılar bu Şeyleri dejenerasyon. koyayım mı hocam? Ligamentlara ekleyeyim mi? Evet, yani evet. Bu tabii eklem kapsülü, o reaksiyonlar bu kapsül içinde kapalı kaldıkça Evet. dejenerasyonu arttırıyor ve hastalık bütün eklemi içerecek şekilde ilerliyor. Tabii şimdi siz kendi bölümünüze doğru ilerliyorsunuz. Burada Yavaş yavaş geliyoruz hocam. gördüğünüz gibi kalçayı etkileyen en önemli komşu anatomi alt lomber bölge ve leğen kemiği dediğimiz pelvik anatomi. Buradaki kasların omurganın dizilimi, kasların sertliği, esnekliği ve alt lomber bölgenin bir bütünleşme içindeki hareket kısıtlılığı veya rahatlığı kalça eklemini de etkileyen, kalça eklemin toleransını arttıran bir Evet parametre hocam. günümüzde. Çubuğu aldım. Evet, yani buradaki anahtar kelime aslında leğen kemiğini bir puzzle gibi düşünürsek beldeki hareketlik kalçanın toleransını arttırıyor. Beldeki sertlik kalçanın toleransını ve hareketini azaltıyor. Dolayısıyla hastanın yapabileceği hareket açıklığı bu vesileyle azalıyor. Yani bizim aslında hastada bakmamız gereken kalça dışındaki en önemli noktalardan bir tanesi de bel bölgesinin sağlığı ve hareketliği. O da herhalde sizin günlük pratikte çok yaptığınız bir şey. Hocam biz de işte eğitimlerde, özellikle manuel terapi eğitimlerimizde arkadaşlara şöyle anlatıyoruz. Kalça problemiyle gelen bir hasta ya da diz problemi ya da ayak problemi fark etmiyor. Alt ekstremitede herhangi bir problemle geldiyse hasta, ilk olarak diyoruz ki mutlaka pelvisi bir değerlendirin. Koksiksi bir değerlendirin. İşte yüksekliklere bakın. Sakroiliak eklemlerin mobilitesine bakın. Lomber bölgeye bakın. Çünkü bazen eğer hani çok ciddi bir koksartrozu yoksa ve kalça ağrısı varsa işte lomber kaynaklı bir baskı kaynaklı olabiliyor. Ya da bizim burada bazı kaslarımız var. Gluteus medius gibi, minimus gibi. Onları buraya çıkarabiliyor muyum? Bütün kasları burada gösterebiliyoruz. İşte meşhur piriformis kası mesela şu. Hocam hazır denk geldi bakın. Tamamen doğaçlama yani. Ya her şeye piriformis diyorlar ya. Sende piriformis sendromu var. Sende piriformis sendromu. Ya bu da bizim en çok tamam, bağlantılarına baktığınız zaman aslında kalça hareketiyle direkt de bağlantılı oluyor. Ama ben 21 yıllık meslek hayatımda gerçek bir piriformis sendromu görmedim hocam. Çünkü bunun testi var. İşte kalça fleksiyonu, işte rotasyonu vesaire. O testi yaptığınızda bacağa yayılan bir ağrı ve uyuşma, yanma bekliyoruz. Hiçbiri olmuyor piriformis sendromuna gelen hastalarda. Çünkü piriformis anatomik olarak her kişide farklı olabiliyormuş. Bununla ilgili bir çalışma vardı. Hatta işte birisinde siyatik sinir bunun iki dalı var. İkisi de içinden geçebiliyor. Ya alttan ya üstten geçebiliyor. Ya biri ortadan geçiyor ya biri alttan geçiyor. Yani bunun bir standardı yok. O yüzden de her şey piriformis sendromu diyorlar. Ama kalçada bazı kaslarımız var bizim. Bunlardaki gerginlikler de mesela gluteus minimus kasını çoğu kişi bilmiyor. Herkes piriformisi biliyor ama gluteus minimus kasının bir tetik noktası ya da gerginliği hocam. Medius ve minus. Evet. Tüm aşağı ayak parmağına kadar inecek, yayılacak ağrılar yapabiliyor. Evet. Yine medius'taki bir gerginlik yürüyüşü bozabiliyor. Tabii, kesinlikle. Yani bu tarz şeyler var hocam. Spinopelvik denge önemli. Bu bölgeye bakmamız önemli ama işi biraz hani iyice bütünsele çekecek olursak çenedeki bir değişiklik bile tüm vücudun Dengesini randımanını etkileyebiliyor. bozabiliyor. Ya da ayak bileğinde bir burkulma sonrası aynı bölgede diz, kalça, zincirleme olarak bel problemi de yaşanabiliyor. Evet. Hani bütünsel yaklaşmanın önemiyle ilgili bir Burada şimdi anahtar kelime tabii ben ortopedi doktoru olarak kalça bölgesine hakimim. Buradaki sorunları ortaya koyabilirim. evet. Hastaya bununla ilgili detaylı bilgi verebilirim. Ortopedinin bir avantajı da tabii omurga bel muayenesi de yapabiliyor. Ama burada artık günümüzde çok ciddi omurga sağlığı uzmanlarımız var bizim. Beyin cerrahisi ve ortopedi hekimlerinden oluşan. Bunların bu konudaki analizleri, yeni teknolojik tetkiklerle bu işin bir takım ölçümlerle dokümante edilmesi ve spesifik fizyoterapi çalışanlarıyla bu işin düzenlenmesi, regüle edilmesi başarıyı çok arttırıyor. Dolayısıyla hastaya sadece bir tanı koymak o hastanın çözüme ulaşacağını bize göstermiyor. Uygun ve
bu işin ehli uzmanlarla yola çıkmak aslında gereksiz tedavileri de bir şekilde engellememize yardımcı oluyor. Biz omurga sağlığında bu işlerle çok ciddi mesai harcamış hocalarımızla çalışıp sorunların bir kısmının çok rahat bir şekilde, ameliyat bir şekilde çözülmesini gözlemledik. Dolayısıyla uygun bir uzman görüşü her zaman faydalı olacaktır. Teşekkürler hocam. Hocam peki protez ameliyatı yapılan bir kişi de öncesinde mesela belini değerlendirdiniz ya da pelvisini değerlendiriyorsunuz, siz biliyorum bütünsel yaklaşıyorsunuz. Oralarda ciddi bir problem varsa önce burayı çöz mü diyorsunuz, yoksa ya da kilosu varsa ne yapıyorsunuz, ya da protez süreci nasıl ilerliyor? Yani bir hastaya protez yapmaya karar verdiniz. Değerlendirmeleriniz, öncesinde hastadan istedikleriniz, işte güçlen, zayıfla gibi, onları merak ediyoruz. Bu arada da bağlanmak isteyenler numaradan bize ulaşabilirler. Numaramızı yazdık. Şimdi şöyle hocam, o soru proteze karar vermeden önce zaten biz belin durumunu bitirmiş oluyoruz. Yani belle ilgili ciddi bir sorun varsa, bizim önümüze geçiyorsa öncelik belde. Evet. Onu çözmeden bir cerrahi yapmak zaten bizim ameliyat başarımızı da, hastanın memnuniyetini de azaltıyor. En son isteyeceğim şey memnuniyetsiz bir hasta ile karşı karşıya kalmak. Şimdi Tamam. buradaki tabii durum şu hocam, her şeyi analiz ettik. Omurganın sağlıklı veya ufak sorunlarla iyi durumda olduğunu gördük. Bu zaten toplumda birçok bireyde var. Protez cerrahisi yaptıktan sonra hastayı bir süreç bekliyor. Protez cerrahisi artık hastanın kendi doğal olmayan bir eklemiyle günlük işlerini görmesi anlamına geliyor. Yani bir eğitim. Dolayısıyla bu eğitimin en başı her zaman zor ve korkutucu olabilir. Ama buradaki anahtar kelime tabii hastanın günlük fonksiyonlarını gerçekleştirecek bir eğitim almış olması hastaneden çıkmadan. Yani yatak içinde oturması, koltuğa oturması, tuvalete oturması, düz yürüyüş yapması, banyo yapabilmesi, merdiven çıkması. Bunları yaptıktan sonra hastanın zaten birkaç aylık süreçteki temel ihtiyaçlarını görebilecek duruma geliyor. Bunları çözdükten sonra hastanın memnuniyeti ve bu işin başarısı giderek artıyor. Çünkü cerrahi ne kadar iyi olursa olsun eğitimli ve bilinçli bir hastada bu başarı noktası daha da üst seviyelere taşınabiliyor. Teşekkürler hocam. Bu arada ben de soruları toparlamış arkadaşlar. Onları soruyorum bir yandan. Biraz kalçadan çıkalım mı hocam? Almanya'dan bir Nereye çıkacağımıza bağlı hocam. hastamız yazmış. Dize doğru. Olur. Diz kapağında protez takılı. Ayağım çok ağırlaştı. Ayağımı kaldıramıyorum. Sizce yanlış ameliyat mı oldum? Diyor. Almanya'da olmuş ameliyat anladığım kadarıyla. Yani yanlış ameliyat olma durumu çok beklediğimiz bir durum değil. Artık bu çok sık yapılan bir ameliyat. Tabii çok sık yapılması her sonucun başarılı olduğunu da göstermiyor bu arada. Yani sık yapılması çıkacak komplikasyon sayısını da artırıyor. Burada az önce bahsettiğimiz hasta eğitimi, rehabilite edilmesi, hastanın eğitilmesi konusu eksik kalmış olabilir. Dolayısıyla o açıdan bakmak lazım. Çünkü protez nihayetinde bir implanttır. Yani onu dizin içinde hareketsiz tutmak veya çalıştırmak kasların görevidir, tendonların görevidir. İyi bir tendon kas yapısı varsa protezlerden fayda göreceğini düşünüyorum. Bu eğitimini tamamlarsa veya bu açıdan bakılırsa bence sonuç daha net ortaya çıkar. Hocamız doçent doktor ortopedist Kayahan Karaytu. Onunla beraberiz ve kalça, diz ve ayak bileği ağrılarını konuşacağız. Hocam 2021'de bel fıtığı ameliyatı olmuş bir hastamız. Yine kalçadan ağrısı başlamış. Ayağın üstüne kadar yanma batma, bacaklarda ağrı oluyor. Sağ ayak altında ara ara ağrı oluyor. Ne önerirsiniz? Bu sanırım yine fıtık kaynaklı değil mi hocam? Bir omurga sağlığı uzmanının Evet. görmesi gereken bir hasta. Sigara başarıyı etkiliyor mu hocam ameliyatlarda? Enteresan bir soru var. Sigara başarıyı etkiliyor Sigara mu? zaten karşı sigaraya ama. Yani tabii Yani burada bilimsel bir şey var mı yani? Var, Sigara var, tabii. içmenin işte ameliyatı kötü etkiliyor yani vesaire. hastanın içmesi ve doktorun içmesi mi diyorsun? Hastanın Burada- içmesi. Buradaki önemli nokta şu. Artık güncel literatürde üzerinde düşünülen konular düzeltilebilir hasta risk faktörleri ameliyat Hı hı. başarısında, bir de düzeltilemeyen risk faktörleri diye iki ana başlık var. Düzeltilebilen risk faktörleri
Mesela işte kan şekeri regülasyon bozukluğu, diyabetin kontrol altında olmaması, sigara kullanımı, anemi, kansızlık, D vitamini seviyesi gibi, obezite gibi durumlar aslında modifiye edilebilir risk faktörleri. Yani hastanın bir sigara kullanımı varsa tabii eskiden kullandığı faktörler, kullanmış olduğu sigaralar vücuttaki bir takım yan etkilere sebep olmuş olabilir. İyileşmeyi etkiliyor. Mikrovasküler iyileşme tabii bu işin temelinde var. Onu olumsuz etkileyebiliyor. Enfeksiyon riskini de arttırabiliyor. İçmese daha iyi. Ama bu modifiye edilebilen bir şey olduğu için eğer hastanın da özel bir aciliyeti yoksa ameliyat öncesi bıraktırmak ve vücudu biraz daha temizlemek bu konuda başarıyı daha iyi bir noktaya getirebilir. Hocam Rabia Hanım sormuş. Kalçam son evre kireçlenme. Acaba bunun başka bir çözüm yolu var mıdır? Anladığım kadarıyla protezden kaçıyor. Ha. Bir de bu var hocam. Protez olmamak için Protezden her türlü kaçmak. yolu deniyorlar ama çok da para harcıyorlar. Son evre işte kök hücre tedavisiyle falan mümkün müdür diye bir soru gelmiş. Şimdi kök hücre ile mümkün mü? Son evre zaten eklem aralığının daraldığı, eklem hücrenin bozulduğu, eklem anatomisinin tamamen başka bir hale geldiği bir anatomi. Yani kök hücrenin öyle bir başarısı ve öyle bir misyonu yok. Dolayısıyla bir plasebo etkisi veya bir geçici rahatlama sağlayabilir hastaya. Hı hı. Ama günün sonunda o pırıl pırıl bir gençlik aşısı değil bu PRP. Eklem yüzeyini düzeltmeyecektir. Dediğim gibi yapılan enjeksiyonlar da dışarıdan içeri bir şeyleri inoküle ettiği için ciltteki bakterileri işte belki olası bir cilt enfeksiyonunu dışarıdan içeri yaydığı için de %0,5 %1 enfeksiyona sebebiyet verebilir. Dolayısıyla röntgende son evre ise artık PRP gibi, kök hücre gibi veya diğer kimyasal ağrı kesici yöntemleri çok biz tavsiye etmiyoruz ve uygulamıyoruz aslında. Teşekkürler hocam. Peki hocam ne yapıyorsunuz protez dışında? Yani kalça ağrılarında tedavi yöntemleriniz olarak hani ilaç, istirahat vesaire, fizyoterapi. Yani şimdi kalçada şöyle, kalça ağrılarında iki türlü kalça ağrısı var. Bir postoperatif yani ameliyat olmuş hastanın kalça ağrısı var. Bir de normal polikliniğe gelen hastanın kalça ağrısı var. Polikliniğe gelen kalçanın hasta ağrısında az önceki anatomide gördüğünüz o kasların hepsi değerlendiriliyor. Çok sık görülen bizim hastalıklarımız var. İşte trokantrik bursit, abdüktör mekanizma yetmezlikleri yani gluteus medius minimus'un yırtıkları, travmaları vesaire. Bunlar bir kalça çevresi sorunları. Bunları o kasları tedavi etmek için uygun tedavileri yapıyoruz. İşte o zaman enjeksiyonlar, ilaç tedavileri ve rehabilitasyon yöntemleri daha sık kullanılıyor. Protez sonrası hastaların kalça ağrılarında ağrının neye bağlı olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Genelde bu adele yetmezliğine bağlı oluyor. Ve hasta yürürken topallıyor, daha fazla enerji harcıyor. Daha fazla salınım yaptığı için leğen kemiğinden, pelvisten konforsuz bir yürüyüş ve ağırlı bir yürüyüş haline geliyor. O kasları fizyoterapiyle güçlendirip daha uygun bir anatomik hale getiriyoruz ve ağrıyı genelde çözüyoruz. Bu esnada belli bir süre antienflamasyon tedavisinden de fayda görüyoruz. Ara ara da enjeksiyonlarla araya girebiliyoruz. Teşekkürler hocam. Bu arada yayını tekrar başlattım Instagram'da ama buradan da sorular okuyor ben anlamadım. Neyse takip ediyoruz. Viyana'dan soruyorlarmış. Becca site her iki dizimin arkasında ve ayak bileklerinde oluştu. Baker kist mi demek istiyor acaba? Ağrı yapıyor. 40 senelik hemşireyim. Hala çalışıyorum. Ne tedavi uygulamam? Evet hocam bu Baker kisti özellikle çok karşılaştığımız bir durum olabiliyor. 40 senelik de hemşireymiş hanımefendi. Viyana'da yaşıyormuş. Nasıl bir tedavi uygulanabilir diye soruyor. Yani Baker kist tabii bir sonuçta kist yer kaplayıcı bir lezyon, kitle. Kötü huylu değil ama yer kaplıyor ve bir fizik prensibiyle çalışıyor. Dizleri çok büküp açtığımızda içerideki basınç artıyor ve etraftaki kas dokusuna zarar verebiliyor, ağrı yapabiliyor. Dolayısıyla o basıncı azaltacak işlemler, Baker kiste sebep olabilecek işte menisküs sorunları, menisküs yırtıkları, diz ekleminden köken alan sıvı kaçakları, yırtıkların arasından kaçan sıvı kaçakları vesaire bu kistin içini doldurabiliyor. Eğer çok şiddetli ve ağırlıysa
Yani bir ortopedi cerrahından ziyade bir radyoloğun, girişimsel radyoloğun ultrason altında kisti boşaltması uygun enstrümanlarla çok hızlı bir şekilde hastayı daha ağrısız bir hale getirebilir. Biz günlük pratikte böyle sorunları cerrahi tedaviden önce iyi anlaştığımız, bu tedaviye hakim olan meslektaşlarımızla, radyologlarla perkütan olarak cildi ultrason altında delerek uygun yerden çözebiliyoruz genelde. Peki hocam Baker kistinde bu yöntemler dışında fizyoterapi, egzersiz bunlar işe yarıyor mu? Yani temelde çok yaramaz. Çünkü zaten yer kaplayıcı bir şey. Oradaki basınç artışı bizi rahatsız eden bir şey. Fizyoterapinin basınç artışı çok bir katkısı veya şeyi yok. Evet. Ama çok fazla hareket yaptığında ağrısı artabilir. O yüzden o basıncı azaltmak, o kisti dağıtmak temel prensip. Teşekkür ediyoruz hocam. Hocam diyabet ve osteoporoz. Ameliyat olan hastalardaki hangi kronik hastalıklar ya da hangi metabolik rahatsızlıklar sizi engelleyebilir? Yani osteoporoz ve diyabet sistemik hastalıklar aslında. Evet. Birisi genel vücut metabolizmasını çok zorlayan, bütün iç organların ve kemik dokunun yara iyileşmesinin temel düşmanlarından bir tanesi diyabet. Osteoporoz da izole kemik metabolizmasının bir düşmanı aslında teorik olarak. Hepsi sistemik bir sürecin uzantısı. Şimdi osteoporoz bizim için şöyle önemli. Osteoporoz dediğimiz şey kemik mineral yoğunluğunun, kemik mukavemetinin azalması, o kemiğin elastik yapısının değişmesi genç yaşlara göre ve kırılganlığın artması. Dolayısıyla bir hasta evdeyken, yürürken, banyodayken düşmesi gençken daha tolere edilebilir düzeydeyken yaşlı hastalarda omurga kırıkları, kalça kırıkları, el bileği kırıkları, omuz kırıkları gibi çok fazla yük binen büyük eklemlerde travmaya sebep olabiliyor. Osteoporoz bir yani osteoporoz dolayısıyla oluşan kırık bir tedavi gerektiriyor. Osteoporozun kendisi de bir tedavi gerektiriyor. Dolayısıyla bir endokrin doktorundan yardım alarak bu sistemik kemik zayıflamasının, kemik erimesinin, osteoporozun tedavisinin de eş zamanlı yapılması önemli. Hem ameliyatın başarısının hem de ileride olacak komplikasyonların da önüne geçmeye yardımcı oluyor. Diyabet az önce bahsettiğim gibi düzeltilebilir bir risk faktörü. Artık günümüzde biliyorsunuz bir sürü insan zayıflama işinden yorulduğu için Evet. iğne ve enjeksiyonlarla ciddi kilo kayıpları sağlayabiliyorlar. Bu da tabii insülin direncini ve insülinin vücutta yaratmış olduğu olumsuz etkileri aşağı doğru çekiyor. Daha iyi bir şeker insülin regülasyonu yara iyileşmesini olumlu etkiliyor. Ameliyattan sonra da oluşacak cerrahi alan enfeksiyonlarını, vücutta oluşacak diğer diyabetik ayak gibi, dolaşım bozukluğu ve gecikmiş yara iyileşmesi gibi sorunların da önüne geçebiliyor. Ameliyattan önce elektif bir ameliyat varsa herhangi bir ameliyatta diyabetin düzeltilmesi başarıyı ve ameliyatın keyfini arttırıyor. Evet, diyabet bizde de çoğu zaman iyileşmeyi yavaşlatıyor. Hızlıca bir doğru yanlış sorularım var hocam. İyi hazırlandım. Evet. Her kalça kireçlenmesi protez olur. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Protez olan kişi spor yapamaz. Yapabilir. Yanlış. Yapabilir. Metal dedektörleri öter. Dedektör göre değişiyor. Havalimanında öter tabii. Evet, protez 10 yılda değişir. Değişmez. Protez sonrası ağrı normaldir. Belli bir yere kadar belli bir seviyede normaldir. Uzamış ağrı her zaman dikkat etmesi gereken bir şikayet durumudur. Bel problemi protezi etkileyebilir. Evet, kesinlikle. Peki ameliyattan sonra yapılan hatalara geçelim hocam. Yavaş yavaş sizi de çok yorduk. Estağfurullah. Mesela en sık yapılan hata nedir? Ameliyattan sonra hastaların yaptığı en sık. Benim bildiğim siz ilk gün ayağa kaldırıyorsunuz değil mi? Evet tabii. Birkaç saat sonra kalkıyor. Kaç günde normal hayatına dönüyor? Ya da ameliyattan sonra bu kişiler ne kadar süre yatmak zorundalar? Bu arada ben bilmediğimden sormuyorum. Sizin için soruyorum. Yanlış anlaşılmasın. Hani burada böyle bilmiyor gibi yapıyoruz ya. Hoca da bir şey bilmiyor demesin. Yani. Evet. Şimdi tabii ameliyat sonrası bu yanlışlardan kastımız temelde en geniş cevap şu: hasta eğitimi. Yani bir hastaya ne yapacağını söylemezseniz bu her zaman daha az bir başarıya sebep olur. Yani düşünün ki bir ehliyet
kursundasınız, araç kullanıyorsunuz. Ne kadar az bilirseniz, ne kadar fevri davranırsanız sorun yaşama ihtimaliniz artar. Bu da bir eğitim. Hastaya nasıl yürüyeceğini, nasıl oturacağını, hangi adımla başlayacağını, ne kadar ağırlık vereceğini orada bir eğitimle verirseniz hasta zaten yürüyebildiğini görüyor ve bir motivasyon sağlıyor bu işten. Dolayısıyla bunu defaten yaptığı zaman, yani 2 günde 5-6 sefer yürüyen bir hasta, 2-3 sefer merdiven çıkan bir hasta, banyosunu yapan bir hasta, tuvaletini yapan bir hasta aslında kendi kendine yetebildiğini görüyor. Sonra ne zaman eski hayata dönüyor sorusu. Eski hayattan kastımız ne? Evde oturup kahvaltısını hazırlayıp yemek yemesi mi? Arabaya binip işe gitmesi mi? Haftada 3 gün spor yapması mı? İşte 15 bin adımı geçecek bir tatile çıkması mı? Bunların hepsi değişik zamanlarda karşımıza çıkıyor. Yani günlük yürümesiyle, merdiven çıkmasıyla, araba kullanması farklı periyotlarda. Denize girmesi farklı periyotlarda. Dolayısıyla her egzersizi belli bir amaç için hastaya anlatıp belli noktalarda izin veriyoruz. Yani ilk başta 6 haftaya kadar, 4-6 haftaya kadar kendi günlük işlerini ev içinde veya işte bir hafif bir destekle, motivasyon, yardımla binip arabasına, kendisi kullanmıyor tabii, işe gitmesini, işinin başında durmasını veya ev içindeki işlerini halletmesini ayakta durarak, işte bir mutfaktan su alması, tuvalete gitmesi, banyoya gitmesi vesaire, bunları sağlıyoruz. İşte 4-6 haftadan sonra araba kullanabileceğini anlatıyoruz. Tabii şimdi otomatik mi, düz mü, sağ bacak mı, sol bacak mı, bir sürü kısa yol soruluyor hastalara Direkt ama otomatik alsınlar. genel tabii prensip İmkanı varsa 6 tabii. hafta o adeliler iyileşsin ve eklemde bir güç, mukavemet oluştursun. Bunları istiyoruz. 3. aydan sonra daha rahat oluyor. Bizim günlük pratiğimizde hasta takibi şöyle oluyor. İlk 2 hafta içinde bir kez, 6. haftada, 3. ayda, 6. ayda ve 1. yılda görüyoruz. Yani hastanın protezle arasının iyi olması, hastanın protezi benimsemesi ve protezin vücut tarafından sarılması 1 yıl. Bu 1 yılda hastayla biz konuşuyoruz. Ne hissediyorsun? Ne farklılık var? Önce nasıldı, şimdi nasıl? Kapıdan giriş nasıl? Bunların hepsi hem hastaya anlatılıyor, hem bizim tarafımızdan not alınıyor ve gelişme görülüyor. Yani bu uluslararası anketlerde 1 yıldır. Kimse 3 haftada, 5 haftada hiçbir şey yok gibi hissedemez. Ama 1. yılın sonunda da protezim yokmuş gibi iyi bir süreçte hissedebilir. Yani ömürlük bir ameliyatta 1 yıl bir eğitim ve iletişim çok önemli. Burada tabii hocam fizyoterapistlerden de Kesinlikle. destek alıyorsunuz. Kesinlikle. Biz hastayı, yani her gün hastayı hastaneye çağıramayız. İnmesi, gelmesi vesaire bir mesele ama hastaya eğitim verecek, başında duracak bir kendini bu konuda eğitmiş fizyoterapist yardımıyla haftada belli seanslarla hastaya da görev vererek 3-4 hafta, hastanın ihtiyacına göre 6 hafta bir rehabilitasyon bu işin başarısını çok ciddi şekilde arttırıyor. Evet hocam. Benim bakış açımla da hani benim de kendi yıllardır tecrübeme göre ortopedist ve fizyoterapist ilişkisi ne kadar iyiyse, kendi aralarındaki diyalogları hem bilimsel açıdan hem de az üst açısından ne kadar iyiyse, tabii diğer branşlardan da destek alınıyor. Özellikle protezden sonra güçlenme, egzersiz, işte Muhakkak. o pelvik denge, ayak bileği, diz, bunların hepsi dengelendiğinde protez daha başarılı Tabii. oluyor. Sizin de başınız ağrımıyor. Aslında Tabii. birçok ortopedist bu konuya dikkat ediyor ameliyat sonrasına. Bir son soru alacağım hocam. Güzel bir soru vardı şurada. Bir yandan tabii hem canlı yayın hem bunları takip et. Hocam hidrojeli sormuşlar. İleri seviye kireçlenmede hidrojel işe yarar mı? Ben bunu ilk defa duymuş olabilirim. Hidrojel Yani hidrojel tabii piyasada şu anda yaygın kullanıldığını duyduğumuz, biz çok yapmıyoruz desek yeridir. kullanmıyorsunuz. Kullanmıyoruz. Piyasada çok yaygın bir kullanım alanına sahip. Yani şunu söylemek istiyorum. Muayene artı radyolojik sonuç eğer eklem aralığı bozulmuşsa dışarıdaki bir kayganlaşıcı jelin, bir işte balonsu bir yapının diz eklemini kurtarma şansı yok. Yani siz patlak bir araç lastiğine sürekli hava vurarak o lastiği kurtaramazsınız. Geçici çözümler. Evet, yani ilk başta söylediğim şey hala geçerli. Enfeksiyon riskini her yaptığınızda %0,5 arttırıyorsunuz. %1 talih kuşu gibi hayatınızı değiştirebilir. Bu sefer enfeksiyonla hayatınız boyunca uğraşabilirsiniz. Dolayısıyla biz
bu işte çok gerideyiz. Yani uygulamıyoruz. İnanmıyoruz da açıkçası. O yüzden bizce bir yeri yok. Peki hocam, son olarak kalçada koksartroz yani kireçlenme, bu proteze götüren süreç neden oluşuyor? Yani bu metabolik bir şey mi, genetik bir şey mi, yoksa tamamen hayat tarzı mı? Şimdi Çünkü annesinde var, bakıyorsun kızında da oluyor. evet, genetik tabii. Şimdi burada primer ve sekonder artroz var. Bu dizde de kalçada da böyle. Şimdi kalçada primer artroz daha çok kendi kendine gelişen durumlardan, aslında mekanik faktörlerin bizim ilk başta anlayamadığımız mekanik faktörlerin oluşturduğu bir aşınma durumu. Sekonderde de işte romatizmal hastalıkların, kullanılan ilaçların, işte çocukluk çağındaki kalça hastalıklarının, geçirilmiş travmaların, geçirilmiş travmalara bağlı ameliyatların sonuçlarının kötü gitmesi veya eklemin anatomisinin bozulması, bel patolojileri, bunların birçoğu artroz sebebi olmakta. Yani hastanın mesela bir romatoid artrit denilen bir ciddi romatizmal hastalığı var. Yıllarca ilaç kullanıyor. İlacın kendisi ya da hastalığın kendisi bu eklemlere saldırarak bu süreci hızlandırabiliyor. Bazen de kendi kendine işte bu aileden gelen işte 55 yaşlarından sonra yavaş yavaş daha çok kendini gösteren durumlarda da genetiğe bağlı sorun sebeplerle bu kireçlenme ortaya çıkıyor. Yani esasen şöyle sıralarsak: bir, genetik yatkınlık; iki, geçirilmiş eklem travmaları, bunlara bağlı cerrahilerin sonuçları, romatizmal hastalıklar ve komşu eklem sorunları bu kalça eklem dejenerasyonunu ortaya çıkarıyor. Ya da direkt kaza geçiriyor, kalça kırılıyor. Tabii protez oluyor. kesinlikle. Hocam ağzınıza sağlık. Çok yararlı bir yayın olduğunu düşünüyorum ben. Tabii şimdi bazı sorular geliyor hocamın alanıyla ilgili olmayan. O yüzden onları sormadık. Onları işleyeceğiz. Bu arada haftaya güzel bir konu işleyeceğiz. Haftaya şu meşhur zayıflama iğnesini işleyeceğiz. Ciddi sarkopeni Evet. yapıyor. Hocam yeri gelmişken kapatamadık bütün. Evet. Bu meşhur iğneyi yaptıranlarda kas kaybı çok fazla oluyor ve sporda yapmadıklarında Tabii. size başvuranların sayısı arttı mı kalça ve dizle ilgili? Yani Hani zayıflayacağım diye kalçalarından, dizlerinden var tabii. Evet. Sonuçta metabolik durumu etkileyen bir enjeksiyon bu. Ama bu sarkopeni tabii bizim bizzat cerrah olarak çözeceğimiz bir konu değil. evet. Orada tabii iş sizde. Vücut ağırlığıyla başlayan egzersizler, düzenli kasların çalışarak uyarılması, o kasın eski haline gelme çabası. Burada altın standart biyolojik yöntemlerle bu işi çözmek daha değerli. O yüzden biz orada cerrah olarak ikinci plandayız. Orada görev sizde. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Doçent Doktor Kayahan Karaytu ile beraberdik. Yayını kaçıranlar tekrarını izleyebilirler. Instagram'dakiler için de YouTube linkimizi paylaşacağız. Teşekkür ediyoruz hocam. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler hocam. Haftaya görüşmek üzere. Fizyoform Sağlıklı Yaşam Merkezi sundu.